Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere orkide hava kökleri bakımından bahsedeceğim. Orkidenizde hava kökleri varsa bu orkidenizin sağlıklı olduğu anlamına gelir. Orkideler bildiğiniz üzere nemi çok severler. Özellikle hava köklerinin ucu bu şekilde aktif ise bu orkidenizdeki nem dengesinin yeterli olduğunu gösteriyor. Eğer orkidelerde nem yeterli olursa orkideler bol bol çiçek dalı çıkarır. Aynı zamanda yeni yapraklar da çıkarır. Eğer orkidenizin hava kökleri varsa bunun için nasıl bir bakım yapmanız gerekiyor? Sizlere tavsiyem birinci yöntem ikinci saksı kullanmanız. Eğer ikinci saksı kullanırsanız hem görüntü olarak orkideniz daha güzel durur hem de orkidenizin nem dengesini sağlamış olursunuz. Bakın bu orkidemin saksı içerisindeki köklerini görüyorsunuz. Şu anda yeni kökler çıkarıyor. Bu orkidemin aktif olduğunu ve sağlıklı olduğunu gösteriyor. Yani yeterli nemi aldığını gösteriyor. Bunun nedeni ise kullandığım ikinci saksı. Çünkü ikinci saksı orkidenin nem kaybetmesini engeller ve daha geç su ihtiyacının karşılanmasına da yardımcı olur. Ve ikinci saksı kullanırken dikkat etmeniz gereken porselen ya da seramik olabilir. Fark etmez. Ama geniş olması gerekiyor. Yani elinizi bu şekilde içine koyduğunuz zaman muhakkak elinizin kolaylıkla içine girip çıkabilmesi gerekiyor. Bakın bu da benim dış saksı kullanmadığım bir orkidem. Gördüğünüz üzere kök sayısı daha az ve saksı içerisindeki kökler şu anda çok aktif değil. Bunun nedeni daha hızlı nem kaybetmesinden kaynaklanıyor. Bu yüzden sizlere tavsiyem orkidelerinize mutlaka ikinci saksı kullanın. Eğer orkidenizde hava kökü varsa yapabileceğiniz ikinci yöntem. Bunun için biraz suya ihtiyacım var ve bir kase ya da cam bir şişe. Bakın ben bir kavanozun içerisine biraz su koydum ve içerisine orkidenin uzun olan ve aktif olmayan hava kökünü daldırdım. Ve üzerine yeterince su koyarak hava kökünün tamamen suyun içerisine girmesine yardımcı oldum. Bu yöntemde orkideye su kültürü uyguluyoruz. Yani hava köklerinin bu şekilde aktif olabilmesi ve orkidenin sağlıklı kökler çıkarabilmesi için nem dengesini artıracağız. Ve bunun için de su kültürü uyguluyoruz. Yani toprak içerisindeyken orkide uzayan hava köklerini kesmek yerine bu şekilde su kültürü uygulayarak orkidenizin hızlı bir şekilde bol bol yeni çiçekler ve yapraklar çıkarmasına yardımcı olabilirsiniz. Üçüncü yöntem ise eğer orkidenin hava köklerini bir saksı içerisine koymak istiyorsanız yapmanız gereken toprağını çıkardıktan sonra orkideyi hava kökleriyle birlikte 30 derece yani ılık bir suyun içerisinde 30 dakika bekletin. Bu 30 dakika sonunda orkidenin hava köklerinin yumuşadığını göreceksiniz. Şimdi 30 dakika bekletelim. 30 dakika beklettiğim orkidemi çıkarıyorum ve yaprak aralarını sildikten sonra orkidemi çam kabuğuna ekeceğim. Bakın kolaylıkla bütün kökler bir saksının içerisine girdi, yumuşayan kökleri ve bunu Hindistan cevizi kabuğu ya da çam kabuğuna ekebilirsiniz. Sonuç olarak bu şekilde hava köklerini bir saksıda toplarsanız yine gelişimini sağlar. Dördüncü yöntem orkidelerde gübre kullanımı. Buz kabuğunda B, C, K ve özellikle potasyum vitamini çok fazla. Potasyum bütün çiçeklerin ihtiyacı olan bir vitamin. Hemen soyduğum muz kabuklarını sizlere nasıl kullanacağımı gösteriyorum. Bunun için bir tepsiye dizeceğim ve bunu güneşte bekleteceğim. Güneşte birkaç gün bekledikten sonra muz kabukları bu şekilde kuruyor. Sizler
Sizler de evde yediğiniz muzların kabuklarını atmayıp bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi bunları mutfak robotundan geçireceğim. Eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilir ve gelen bildirimlerden haberdar olmak için zil sesini açık konuma getirebilirsiniz. Muz kabuğu bu şekilde toz haline geldikten sonra evdeki bütün çiçeklerinizde kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğum muz kabuğu tozu ile orkideler için bir gübre hazırlayacağım. İhtiyacım olan sadece bir tatlı kaşığı kadar muz kabuğu tozunu 1 litrelik bir kabın içerisine koyuyorum. Üzerine kaynar su koyacağız. Kaynar su koymanız önemli. Çünkü kaynar su sayesinde daha hızlı içerisindeki vitaminleri suya bırakacaktır. Bu şekilde doldurduktan sonra karıştırıyoruz. Ve daha sonra bunu serin bir yere bırakıp suyun soğumasını bekleyeceğiz. Evet, soğudu ve muz kabuğu suyunu aldım. Şimdi süzüyorum. İlk olarak hazırladığım gübreyi orkidelere nasıl verdiğimi göstereceğim. Orkideleri sulamadan önce mutlaka köklere bakın. Kökleri bu şekilde yeşil ise suya ihtiyacı yoktur ve kesinlikle su vermeyin. Fakat eğer orkidenizin kökleri gri ya da beyaz ise bu suya ihtiyacının olduğunu gösterir. Gördüğünüz üzere orkidenin kökleri beyaz ve bu orkidenin suya ihtiyacı olduğunu gösterir. Eğer köklere bakmadan günlere ya da haftalara göre su verirseniz orkideyi yanlış sulamış olursunuz. Evet, her bir orkide için 8 yemek kaşığı kadar hazırlamış olduğum bu gübreden veriyorum. Muz kabuğu suyunu orkidelerinize 8 yemek kaşığı kadar verin. Diğer ikinci adım salon çiçekleri. Bu tarz gübreleri kesinlikle evdeki bütün orkidelerinize verebilirsiniz. Bakın bu yeni çıkan bir yaprak. Bu tarz salon çiçeklerinde mutlaka gübre vermeniz gerekiyor. Evde büyüttüğünüz bütün çiçeklerin gübreye ihtiyacı vardır. Sizler orkidelerinize ya da evdeki salon çiçeklerinize ne kadar çok gübre verirseniz o kadar hızlı gelişim içerisinde olurlar. Çünkü topraklar içerisindeki vitaminler yeterli gelmeyebiliyor. Sürekli suladığımız için zamanla orkide toprağı içerisindeki mineraller de azalıyor. Bu tarz salon çiçeklerini toprağa iyice ıslanıncaya kadar sulamanız gerekiyor. Ve aloe veralar için evde aloe vera eğer büyütüyorsanız, bu şekilde bol bol yavru vermesini istiyorsanız yine aynı şekilde mutlaka belirli aralıklarla gübre vermelisiniz. Yine muz kabuğu suyunu aloe veralara toprağa ıslanıncaya kadar verebilirsiniz. Böylelikle bol bol yavru çıkaracaktır. Sizlerle orkidelerimin zaman içerisindeki gelişimlerini ve sonuçlarını da paylaşacağım. Videomu eğer buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz.